Bu saldırılar nasıl başarıya ulaşabildi ve yüksek düzeydeki isimler nokta atışıyla öldürülebildi? Bu soru İran son derece zorlayacak bir soru. Aslında bu soruyu biz geçen sene de vermiştik. Hatırlayalım. Hamas'ın lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da bir saldırıyla şehit edilmişti. O zaman da İran'ın başkenti Tahran'da nasıl oluyor da böyle üst düzey bir isme, önemli korunması gereken ve misafir olarak bulunan bir isme saldırı düzenlendi denilmişti. Şimdi gelinen durumda şunun belki altını çizmek lazım. İsrail sadece nükleer tesislere saldırmadı. Aynı zamanda en üst düzey isimlere de saldırdı ve farklı birçok işte cephane vesaire gibi noktalara da saldırdı. Ve şunu söylüyor Başbakan Netanyahu'nun ağzından en üst düzey isim. Diyor ki saldırılar, kendi ifadesiyle söylüyorum Netanyahu'nun, bize karşı tehdit bertaraf edilene kadar kaç gün sürerse sürsün devam edilecek deniyor. İşte İsrail basınında 2 hafta, en az 2 hafta süreceği yönünde yani böyle zamanlar zikrediliyor. Ve sizin de haklı olarak söylediğiniz gibi İran'ın en üst düzey askeri 2 ismi şu an öldürülmüş durumda. İran bunu teyit etti. Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı. Elbette ki bu bir istihbarat zafiyeti midir? Öyledir. Ama şu an için bunun da ötesinde asıl önümüzdeki bence yakıcı 3 soru şu. İsrail daha ne kadar devam edecek? Nereleri vurmaya devam edecek? Evet. İran buna nasıl bir karşılık verecek? Vereceği karşılıkta sadece İsrail'e mi olacak? Amerika'ya yönelik mi olacak? Geçtiğimiz Şubat ayında olduğu gibi daha hesap edilmiş, kısmi, topyekün bir savaşa dönüşmeyecek bir karşılık mı olacak? Yoksa bu sefer artık bu saatten sonra çok daha ciddi bir karşılık verip İsrail'le topyekün bir savaşa ve hatta Amerika Birleşik Devletleri ile bir savaşa mı girecek? Son derece zor bir ikilem İran açısından. Şöyle diyelim, aslında belki izleyicilere biraz daha geriye gidip hatırlatalım. İran'ın müttefiki olan Lübnan'daki Hizbullah hareketini de vurmaya başlamıştı İsrail ve sürekli çıtayı yükseltti. Hemen hemen bütün komuta kademesini ve en sonunda işte Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı da öldürdü. İran'ın başkenti Tahran'da Hamas liderini şehit etti vesaire. İran her ne kadar hesaplı karşılık verse de, sınırlı karşılık verse de İsrail sürekli İran'ı zorladı. Şimdi eğer İran hala sınırlı karşılık verirse bu sefer bölgedeki ağırlığı, ciddiyeti, hatta kendi müttefiklerin nezdindeki ağırlığı, ciddiyeti zaten sorgulanmakta olan imajı tamamen zedelenmiş ve İran'ın artık İsrail'in istediği zaman saldırı düzenleyebildiği ve İran'ın çok ciddi karşılık veremediği bir konuma düşürmüş olacak. Ama buna karşılık çok ciddi bir karşılık verirse de bu sefer Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le büyük bir savaşı büyük ihtimalle göz alması gerekecek. Son derece zor günler bizi bekliyor diyebiliriz İran açısından. Şimdi ilk gelen tepkiler elbette ki çok sert. Hala saldırılar devam ediyor. Evet. Daha ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Eminim bu ilk şoku atlattıktan ve ilk açıklamaları yaptıktan sonra az önce sorduğum soruları İranlı yetkililer de önlerine koyup düşünecektir. Saldırılarda aynı Hizbullah'a Lübnan'da İsrail'in yaptığı taktiklere tanıklık ediyoruz. Arkadaşlarımızın geçtiği görüntüler var, ekranlara yansıttınız. İşte mesela Tahran'da çok katlı bir binada bir dairenin hedef alındığını gördük. Biz bunu aylarca Lübnan'da görmüştük. İstihbarat temelli olarak nokta atışı suikastler olarak tarif ediliyor. İngilizce literatürde targeted killing diye geçiyor. Bu istihbarat temelli saldırıların çok yoğun olduğunu gösteriyor bize İran'da. Yani lokasyonunu biliyor, nerede olduğunu biliyor ve oraya güdümlü füzeyle artık ya da neyle saldırıyorsa